Merhabalar, Filiz Gökdemir ben, eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımızda bugün Singer M3205'in eğitim videosunu çekiyoruz sizler için. Buyurun başlayalım. Elektrik kablomuzu takıyoruz. Açma kapama düğmesinden makinamızı açıyoruz. Ön kapağımı çekerek çıkartıyorum. Buradaki mekanizmamı açıyorum. Burayı açmadan önce şurada bulunan bölge kol ve paça için dar alanları dikmek içindir. Ön kapağımı açıyorum. Mekiğimi tutup çıkartıyorum. Masuramı alıyorum. Masura sarma koluna yerleştiriyorum. Makaramı alıp şuradaki bölümümüz sadece masura sarmakta kullanılır. Altında bir boşluk var gördüğünüz gibi. İpimi alıp boşluktan saat yönünde çeviriyorum ve masurama birkaç tur doluyorum. Sağa doğru itiyorum. Pedalıma basıyorum. Tamamen dolduktan sonra kesiyorum. Sola doğru itiyorum masuramı. Olduğu gibi yerinden çıkartıyorum. Mekiğimi alıyorum. Olduğu gibi masuramı yerleştiriyorum. Mekiğimde gördüğünüz bir kanal var. İpimi alıyorum. Kanaldan geçiriyorum. Orta bölmeden çıkartıyorum. Daha sonra şu şekilde mekiğimi tutarak şuradaki parçam kalkıyor. Bu masuramın düşmesini engelleyen bir parça. Tutuyorum. Şu bölmeye yerleştiriyorum. Mekiğimi çıkarttığım bölmeye. Yerleştirdikten sonra şurada mekiğimin oturması gereken bir kanalım var, çıtım var. Oraya oturtuyorum. Alt ipimi, masuramı yerleştirmiş bulunmaktayım. Alt kapağımı yerine takmadan önce şurada bir çekmecem var. Malzemelerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde itip yerine yerleştiriyorum. Üst makara ipliğimi takıyorum. Şurada ilk çıtıma takıyorum. 1, 2, 3. Burada gördüğünüz gibi işaretlerim var. 4 U dönüşü yapıyorum. Şurada horozum var. Volan kolunu çevirerek horozu yukarı çıkartıyorum. Sağdan sola geçiriyorum. 6 iğnemin üst kısmında bir kanalım var. Hemen oradan da ipliğimi geçiriyorum. Ve önden arkaya ipimi iğneye takıyorum. İlk yapmam gereken baskı ayağını indirmek. Baskı ayağım aşağıda, ipimi bu şekilde tutuyorum ve volan kolumu bir tur çeviriyorum. Çekerek alt ipliğimi üste alıyorum. Arkaya veriyorum. Makinem dikişe hazır. Zikzak kolum sağa sola rahatlıkla döner. Maviler penye dikiş ayarıdır. Penye jarse ilik konumu ve farklı dikiş seçeneklerim. Adım genişliği şurada da gösteriyor. Dikişimin ne kadar seyrek ve sık olmasını istediğime bağlı olarak 0 sık yapar, 4'e doğru açtıkça seyrekleşir. Standart dikişimiz 2,5'tur. Zikzak genişliğim 5'e doğru açtığımızda zikzağımızın enini açar, 0'da düz dikiş yapar. Tansiyon ayarım üstten gelen ipliğimiz sıklık seyreklik ayarıdır. 0 gevşek verir. 9'a doğru çıkarttığımızda ipimiz sıkılaşır. Standartımız 3 ile 5 arasıdır, 4'te tutuyoruz. Geri dikiş düğmemiz. Basılı tuttuğumuz müddetçe geriye doğru diker. Düz dikiş. Zikzak konumuna getiriyorum. Adım genişliğimi 2'ye getiriyorum. Ve zikzak genişliğimi 5'e getiriyorum. Sülfile ayarım. Aynı sülfile ayarında sarma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunda yapmamız gereken değişikliğimiz, adım genişliğimi 0 ile 1 arasına alıyorum. Zikzak genişliğim 5'te, tansiyon ayarım 3'te.
daha dar bir zikzak istiyorsam aplike yapmak için zikzak ayarımı buradan 2, 3, 4 ne kadar incelikte istiyorsam azaltabilirim. Gördüğünüz gibi farklı piko seçeneklerim, dikiş seçeneklerim var. Pikolarımızdan birini yapmak istersek seçtiğimiz desene geliyoruz. Adım genişliğim yine 0 ile 1 arasında. Zikzak genişliğim 5'te, tansiyon ayarım 3'te. Penye jarse dikiş bölümü. Düz dikişe geliyorum. Adım genişliğimi 0'dan itibaren çeviriyorum. S1'e getiriyorum. Zikzak genişliğim 0'da. Tansiyon ayarım 3'te. Penye jarse triko dikiş ayarım. Makinamızın içinden çıkan yedek parçalar. İplik tutma aparatımız, sabitleyici cetvelimiz, yedek masuralarımız, küçük iplik tutucumuz, tornavidamız, dar alanları rahatlıkla açıp kapatabilmek için iğne değiştirirken kullanabileceğimiz bir tornavida, fermuar ayağı, düğme dikme ayağı ve ilik açma aparatımız, temizleme fırçamız, içinde de sökücümüz mevcut. Yedek iğnelerimiz ve dişli tutucumuz. Ne işe yarıyor? Şurada gördüğünüz gibi 2 ufak deliğimiz var. Bunu direkt üzerine kapatıyoruz. Hangi zamanlarda kapitone ve nakış tarzı şeyler yaptığımızda kullanabileceğimiz bir parça. Sabitleyici cetvelimiz şurada bulunan mekanizmaya yerleştiriyoruz. Kaç santimden dikiş dikmek istiyorsak o santimde ayarlıyoruz. Kumaşımı yerleştiriyorum ve çubuğumu getirip kıvırdığım kenara sabitledikten sonra dikişimi yapıyorum. Düz dikiş yapmakta zorlanacak olanların da rahatlıkla kullanabileceği bir parça. İlik açma aparatım. Kırmızı çizgiler bana bakacak şekilde makinama yerleştiriyorum. Standart baskı ayağını çıkartmak için şöyle öne doğru çekiyorum. Takmak istediğimde tekrar takıyorum. Şuradaki pimlerimizden. Fermuar ayağımı da aynı şekilde pim bu şekilde yerleştiriyorum. Düğme boyutunu üzerindeki santimlerden ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi manuel ilik açma düğmeleri. 1 sol sütun, 2 üst kapama, 3 sağ sütun ve 4 alt kapama. 1 ile başlıyoruz. Adım genişliğimi burada gördüğünüz ilik konumuna 0 ile 1 arasında tutuyorum. Zikzak genişliğimi 5'e getiriyorum. Daha dar bir ilik isterseniz 3 veya 4'te de kullanabilirsiniz. Ve tansiyon ayarım 4'te. 1 İğnem yukarıda. 2 3 ve 4. Düğme dikme ayağım. Yine ortadaki pimden makinama yerleştiriyorum opsiyonel ayağımı. Zikzak konumunu alıyorum. Adım genişliğimi 0'a alıyorum. Çünkü 0'da makinam ilerlemez. Olduğu yerde sayar. Zikzak konumunu 5'e getiriyorum. Yine düğmemin delik aralığına göre zikzağımı ayarlayacağım. Tansiyon
Sıklığım 4'te. Düğmemi alıyorum. Delikler ayağın orta kısmında kalacak şekilde yerleştiriyorum. Volan kolumu bir tur çeviriyorum. Bakıyorum iğnem deliklerime denk geliyor mu? Ve düğmem hazır. Fermuar ayağımız. Gördüğünüz gibi sağ ve solda pimlerimiz var. Makineye takarken sağ taraf dikiliyorsa sol tarafa takıyoruz. Sol taraf dikiliyorsa sağ tarafa takıyoruz. Fermuarımızı dikeceğimiz bölgeye iğne ile tutturduktan sonra sol tarafı sağ tarafa denk gelecek şekilde yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi kenar dişlisi dışarıda kalıyor. Düz dikiş konumunda fermuarımı dikiyorum. Sağ tarafı dikmek için de sol taraftaki pime takıyorum ve şu şekilde yerleştiriyorum. Evet, Singer M3205 eğitim videomuzu tamamladık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Instagram sayfamızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.